ben Japon'um. Günaydın. Avusturya gezimizin bugün ikinci günündeyiz. Böyle bir kendimize kahvaltı hazırladık. Peynir, zeytin ve yumurta. İşte ekmeğimiz var. Meşhur Konya gevreğimiz var. Bir de çayımız var. Bize afiyet olsun. Zaten bu çok tok tutan bir şey. Tereyağlı. Reklam da yapalım. Konya gevreğinin reklamını da yapalım. Böylece açlığımızı geçtikten sonra Viyana sokaklarında, caddelerinde gezmeye devam edelim inşallah. Birazdan görüşürüz. Şimdi sabah bir şeyler atıştırdık, çıktık. Yine merkeze doğru gideceğiz. Ancak merkeze biraz mesafe olarak var. Biz de birazcık şöyle etrafı tanıyalım diye yürüyoruz. Böyle bir benzinci var burada. Dizel 1.516 Rasik dizel 1676 süper benzin 1 lira 1 dolar 491 sent. Rasik süper 1.62. Burada da hiç görevli yok. Herkes kendi alıyor. Görevli yok. Herkes kendi alıyor. Evet. Sokakta yürürken dikkatimi çekti. Etraf çok yeşil. Bir de evlerde balkonlarda genelde şişe olayı var. Evet, hemen hemen her evde şişe olayı var. Evet. Bu abimiz elhamdülillah yazmış. Buraya. Bak şuradaki evin balkonunda da çok güzel çiçekler var. Çok katlı binalar da var. Az katlı binalar da var. Vallahi değişik ya. Bu evlerin balkonuna dikkatimizi çekti. Balkonların üç tarafı kapalı. Aynı kafes gibi. Böyle yüksek bir bina var. Üzerinde POR yazıyor. Kuş ne güzel ötüyor. Duyuyor musun? Evet. Yama borsasında istenilen bir inşaat şirketi. İnşaat şirketi miymiş? Allah bu kadar büyük binayı ne yapıyormuş inşaat şirketi ya? Bizde bir tane ofis yetiyor. Vallahi dostlar bir anda rüzgar çıktı bu kavşağa gelince. Rüzgardan durulmuyor. Yoğun bir rüzgar var. Çöp kutuları da, çöp konteyneri de bu şekilde. Çöplerin türlerine göre ayrı ayrı konteyner var. Metaller, plastikler bir ayrı, yemek atıkları, bitki atıkları bir ayrı. Bak şurada bir uyarı varmış. İşte çiğli falan böyle Yani evet, makine aletlerini falan atmayın. evet hurda makine vesaire malzemeleri atmayın diyor, doğru. Etrafta bu şekilde çınar ağaçları var ağırlıklı. Çok yeşil bir şehir Viyana. Biraz da havadan bahsedeyim dostlar.
Dün geldiğimizde hava çok güzeldi. Çok sıcak bir hava vardı. Sonra akşam üzeri şakır şakır yağmur yağdı öğleden sonra. Gece gene yağdı. Hava durumunda yağış da göstermiyor aslında ama fakat şu anda da hava biraz soğuk. Böyle üzerimize mont gibi, hırka gibi bir şey alınsa yeridir. Evet. Herhalde burası okyanus iklimine tabi bir yer. Onun bir gereği. Böyle yüksek konut projeleri var dostlar. Biraz önce araştırdım. Belediye tarafından yüksek konut projeleri kapsamında yapılmış 1960-60 yılları arasında. Bir spor kompleksi var. Bayağı da büyük. Biraz önce şu gördüğümüz yaya yoluna adımımızı attık. Uzaktan bir araba bayağı hızlı geliyordu. Hatta sen yaya geçtiğinde bile değil. Hatta tam yaya geçide bile inmemiştim. Ayağımı sadece yola atmıştım. Adam bir anda durdu. Şaşırdım yani. Hani bir yabancı ülkede en çok dikkatini çeken şey nedir derseniz yayalara olan saygıdır herhalde. O dikkatimi çekti. Senin en çok dikkatini çeken ne oldu Ayşe? Bir, doğayı çok korumaları. Yani gerçekten Evet. Bir yerlere bir şey inşa edeceğiz diye ağaç kesmiyorlar yani demek ki. Aha. Ben geçmedim. Şimdi burada bekliyoruz ama eğer bir adım atsaydık bu vatandaş kesinlikle dururdu yani. Çünkü burası yaya geçidi olduğu için. Bak bisiklet yolu var mesela. Burası bisiklet yolu. Ha evet. Bisiklet Doğru. kullanımları da çok fazla. Burası bisiklet yolu doğru. Karşıda da var herhalde. Evet. Bisikletler de çok önemli yol. Bizim Türkiye'deki gibi bak burada da şey var. Bir bisikletlik var ya da kiralanıyor mu ne yapıyor bilmiyorum ama. Bisiklet kiralıyormuş. Yani etraf çok yeşil. Şu binalara baksana mesela apartman burası. Ama Evet. villa gibi böyle tertemiz bahçeler var. Evet. İlginç. Avusturya'da bir markete geldik. Karpuzlar böyle dilimler halinde de var. Bu şekilde de var. Fiyat 1.39. Kavunlar küçücük. Kavunlar da çok dikkat çekici. O da 1.99 euro. Nektarin 1 kilo 2.79. Ne kadar o? 0.79. Evet, bir tane. Evet, bayağı ucuzmuş. Burada da kiraz var. Kiraz da 9.99. Kiraz biraz pahalı geldi. Napolyon kirazı bizim memlekette çok yetişir yaylada. Ondan dolayı çekeyim dedim. Elma 3.49. Bu şeftali 4.99. 3.49. Fiyatlar bu şekilde değişiyor. Burada bir diğer ürün ise kültür mantarı. 400 gramı 1.99 yaklaşık 2 euro. Mısır tane herhalde 2.99. Patates 1.79. Sarımsak 2.19. Ha. Sarımsak kilogram 12.95'miş. Burası sadece şu miktar. 12.95 kilogram. Bu sadece şu miktar. Soğan var burada. O da 4.71. Sadece şu 3 tanesi 1.79. Şimdi bu kısımda unlu mamuller bölümü. Burada kağıt poşetle keseler var. Hijyenik olsun diye böyle kapakla o şekilde alıyorsun. Buradaki tüm ürünler şeyle alacak mısın? Buradaki tüm ürünler
ayrı ayrı bölümlerde ve şeyde ağzı kapaklı. Çok hijyenik. O dikkatimi çekti. Şurada bir kruvasan var. Fiyat 0.69. Ekmek var burada. 0.44. Fiyatlar bu şekilde. Bu ekmekte 0.25'miş. Kaç gram bilmiyorum ama 65 gram galiba. Evet, 65 gram. Şu da bizim şeye benziyor ama Ayşure mi diyorlar. Ona benziyor. 1.19. Burası da süt yoğurt bölümü. Süt var burada. 1.89. Çok büyük yoğurt yok. Genelde yoğurtlar küçük. Bu 3.29 galiba. 1 kiloymuş bu. Yani 1 kilo muymuş? 3.29. Genelde böyle küçük paketler halinde var. Dostlar, bu kısımda da yağlar var. Bunlar zeytinyağı mı? Evet. 13.49, yani litresi 17.99'muş. Tamam. Burada da ayçiçek yağları var. Dostlar. Litresi 4 euro. Litre 4 euro. Markası Nuri. Yani bir de Nuri markası varmış burada. Tanıdık geldi. Markete gezerken Türk ürünü de dikkatimizi çekti. Burada Serap kuru fasulye diyor. Burada yine Koska'nın tayini var. Ülker Halley var. Ece Karadeniz var. Kuru kahveci Mehmet Efendi. Yani hoşuma gitti ha. Türk ürünlerini görmek. Ayşe Gide varmış, Ece. Siyah zeytin, siyah zeytin. Evet. Serhat siyah zeytin var. Eti Popkek de varmış. Başak mısır unu galiba. Osman helvası da varmış. Yani ilginç. Billa isimli bir markete gezdik dostlar biraz önce. Burada da Oba süpermarket var. Zannediyorum Türk. Bizim şu anda bu dolaştığımız bölge genelde Türklerin, yabancıların olduğu bir bölge. Evet. Etrafta böyle. Şimdi merkeze gitmek için metroya bineceğiz. Bu durağın ismi Romannsplatz olarak geçiyor. Burada toplu ulaşım için metro var. Aynı zamanda tramvay var. Bilet alacağız. Burada bir bilet makinesi var. English. Evet. Bir binişlik. Bu indirimli herhalde. Aha. Bu 7 günlük, 31 günlük ya da 24, 48, 72 saatlik kalıyor. Biz buradan 48 saat seçtik. 2 bilet. Kaç para? 14, bir tanesi 14 ondu, 28 on yapıyor. Evet. Sonra okey deyip şuradan temassız olarak alabiliyoruz. Ödemeyi de buradan kartla yapabiliyoruz. Şu aşağıdan da biletlerimizi veriyor. Evet. İşlemimizi tamamlayalım o zaman. Böyle 2 tane bilet veriyor. Evet, tamam. Bilet süreli olduğu için bileti burada okutmak gerekiyor. Burada okutunca süre başlamış oluyor. Evet. Evet, ok yerine Var yatıyor. koy, anladım. Metro ortamı da bu şekilde dostlar. Şöyle burada Kroküs'te varmış. Nereye gideceğimizle ilgili. Biz nereden inecektik?
Stephansplatz. Oturalım mı? Oraya mı oturdun? Şöyle oturduk şimdi. Metroya. Nereye inecektik? Merkeze mi ineceğiz? Yani çok ciddi anlamda saygı ve nezaket var. O beni şaşırttı. Türkiye'deki gibi değil. İnsanlar yol yürümek için çok saygılılar, çok nezaketliler. Benim o dikkatimi çekti. Hoşgörü, nezaket çok fazla. Viyana'da metro, tren hatları bayağı yaygın. Şehrin her tarafı bir şey gibi, ağ gibi metro hatlarıyla şey yapılmış. Kırmızı hat var, mavi hat var, yeşil var, turuncu var. Bizim kaldığımız yer şurada. Biz şimdi şuradan Stefan Kilisesi'nin oraya geldik. Aha, Buradan turuncu metroya aktarma yapıp şuraya geldik. anladım. Şurada sadece metroları gösteriyor. Ama şehrin her tarafı böyle raylı sistemle döşenmiş. Bu da metro hattı mı sadece? Evet. Şimdi buradan bir alışveriş merkezine gideceğiz. Metrodan çıktık. Dostlar. Buradaki devasa ağaçlar da dikkatimi çekti. Şurada bir çınar var. Açken söylediğim şeyler için özür dilerim anne. Mama, I am sorry for what I said when I was hungry. Açken yani demek kötü konuşabiliyor. Evet. Evet. Şimdi metrodan çıktıktan sonra bir alışveriş merkezine gidiyoruz. Elektronik eşyalara bakacağız. Fiyattan makul olursa belki alırız. Etraf güzel. Güller var. Yeşillikler var. Binalar zaten tamamen tarih kokuyor. Tanıyabilir misin seni? Evet, benim adım Yuji. Ben Japonya'dan geliyorum. Ben Japonum. Ve ismin ne? Naci Turan benim ismim. Türkiye'den geldim ben de. Oo, güzel. Şu an Avusturya Viyana'dayız. Ben duymadım ama sizin Instagram'da çok büyük takipçiniz Küçük. varmış. Evet, öğrenmeye çalışıyorum her zaman. Böyle denk gelince biz de bir video çekelim dedik. Senin videolar ne üzerine genelde? Dil hakkında çekiyorum. Türkçe ve her dil.
Hey diyorlar. Çok fazla dil biliyorsun galiba. Evet. Bizim takipçilerimize bir şeyler söylesen. Evet. Gezgin Dünyası YouTube kanalı. Okay. Seyahat et, okumak, okun. Hayır. Read books, travel a lot. YouTube Gezgin kanalı. dünyası, travel değil. YouTube kanalının ismi. Ha, gezgin, Gezginin Dünyası. gezginin dünyası. Dünya. Dünyası, gezginin dünyası. The World of the... Siz çok iyi insansınız. Çok Okay. teşekkür Çok ederiz. teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Evet. Burada da Herakles'in bir sözü var. Aynı nehirde tekrar yıkanılmaz diye. Dostlar burada da çok büyük bir kanal var. Kanaldan çok az bir su akıyor. Ancak su yine de temiz gibi gözüküyor. Bu taraftan gelip böyle gidiyor. Evet, belediye işçisi de bu şekilde çalışıyor. Bir sorsana Ayşe, ücretli miymiş? Bir faktör kevi yapsaydık Ayşe. Olmaz mıydı? Ha? Şimdi AVM'nin olduğu yere geldik. Etrafta çok hareketli. Tarihi binalar, tarihi görüntüler. AVM binası da böyle değişik bir binaymış ya. Metro da var burada. Ben buraya girdim. Burası bir aktarma tren istasyonu gibi bir yer. Karşısı AVM. Yani galiba metro da varmış burada. Biz biraz yolu çok uzatarak mı geldik? Ne yaptık? Evet. Nereden geliyor? Ha, buradan tren istasyonu mu var burada? Geldiğimiz Rex falan yapıyor ya. Evet. Havaalanından buraya giriliyor. Ha, havaalanı arasında ulaşım yeri de varmış burada. Evet, AVM'nin girişi bayağı kalabalık yalnız. Hatta biliyor musun? Şu asansörü kullanarak aşağı inmiştik. Anladım. Wien Mitte alışveriş merkezine geldik. Bir yukarı çıkalım. Evet, şöyle tavanda bu şekildeymiş. Alışveriş merkezine geldik. Elektronik eşyalara bakacağız. Burası şehir merkezinde yer alan meşhur bir alışveriş merkezi. Wien Mitte. Havalanından direkt buraya tramvay, metro bağlantısı var. Ulaşım var. Buradan da birçok noktaya var. Böyle bir yer. Şu anda MediaMarkt'a geldim. Çekimler için bana bir mikrofon lazımdı. DJI'nin Mic Mini'si var. Onun fiyatlarına baktık. Fiyat tabelası burada. Ürün de burada. Burada ikilisi gözüküyor gerçi ama fakat fiyat şurada birli. 120 euro gibi bir fiyat var. 120 euro da yaklaşık olarak 4600 lira gibi filan bir fiyat yapıyor. Türkiye'de de zaten
4500 lira civarında bu fiyat. O yüzden galiba almayacağız. Burada DJI'nin dronları da var dostlar. Özellikle benim dikkatimi çeken burada Mini 4 Pro var. Flymore Combo paketi 1000 euro. O da 46.000 lira gibi bir fiyat yapıyor. Türkiye'den biraz ucuz gibi bir yaklaşık %30 daha ucuz gibi. Ancak çok ulaşmaya değerde gelmedi. Türkiye'ye götürmek belki havalanında gümrükte sorun çıkar. Bu da DJI Neo olarak geçiyor. Basit bir drone. Mediamarkt işin açıkçası biraz pahalı gibi geldi bana. Hiçbir şey almadan çıkacağız. Can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can cry in the rain. We can find a need to say. I slowly realize there's nothing on our side. And out of my life, out of my mind, all of the things we can't deny. We need to swallow our pride and leave this mess behind. And out of my head. Tuna Nehri'ne doğru gidiyoruz. Türk'le karşılaştık. Etrafta bu şekilde. Bir Türk abimizle karşılaştık. Türkçe konuştuğunu görünce. İsim ne demiştin abi? Yunus. Yunus Bey'le karşılaştık kendisi. Nereden gelmiştin abi? Tuzla, İstanbul. Oradan İtalya, İtalya'dan buraya geldik. He, anladım. Şimdi biz de Konya'dan geldik. Güzel şey var. Ya şimdi hani böyle Viyana'da karşılaşmak aklımıza gelir miydi? Mümkün değil mi? Niğde'de çok kaldım mesela. O zaman Evet. karşılaşmadık, burada karşılaştık. Doğru söylüyorsun abi. Güzel orada. Normalde İstanbul'da mı yaşıyorsun? İstanbul. Ha, ana işim İtalya'da. Haftada bir gün. Ayda 3 gün İtalya'da. Yani 3 sefer iş günü yapıyorum. He, anladım. Senin normalde iş İş İtalya. İtalya'da. İspanya. Ha, o da mıymış? Ne iş yapıyorum demiştin abi? Deri sektöründen makinelik satıyorum. He, anladım. Sayenizde burayı görmek nasip oldu. Yanlış o durağa kadar geldim. Evet. Sizle konuştum ya. Ben, Tuna şi- Nehri ben güzel şimdi diyorsun. sen telefonla konuşurken baktım Türkçe konuşuyorsun. Ben de dedim abimiz herhalde burada yaşıyor. Bir soralım. Tuna Nehri'ne. Sayenizde yani Tuna Nehri'ne 100 metre kala geri dönüyordum görmeden gibi. Şimdi Tuna Nehri tabii Avrupa'da önemli bir nehir. Karadeniz'in kuzeyinden dökülür. Birçok Avrupa ülkesini, hatta Macaristan, Almanya hepsinden bildiğim kadar geçiyor. Macaristan'da gördüm. Evet. Şeyde de Almanya'da da gördüm. Polonya'dan da geçiyor değil mi? Polonya'dan sanki geçmiyor. ya. Dostlar bugün Viyana merkezden çıktık. U1 metrosuyla hemen Tuna Nehri'nin yakınına kadar geldik. Dostlar. Tuna Nehri burası. Dehşet bir su var ya. Ne kadar büyük bir nehirmiş bu. Genişliği herhalde bir 250-300 metre var. Şu an tam Tuna Nehri'nin olduğu bölümdeyiz. Burada böyle bir köprü var. Köprünün üzerinde manzara çok iyi olduğu için biz buraya geldik. Şimdi şehrin sağ tarafı, daha doğrusu özür dilerim. Köprünün sağ tarafı Eskişehir, eski merkezin olduğu yer. Bu taraflar daha yeni bir merkez olduğunu biliyorum. Şimdi
Olur. Avrupa'nın en uzun nehirlerinden bir tanesi. 7-8 tane ülkeyi dolaşıyor. Almanya, Avusturya, Macaristan gibi çok sayıda ülkeyi dolaşıyor. Karadeniz'in kuzeyinden dökülüyor. Özellikle vapur taşımacılığında çok kullanılan bir nehir. Yunus abi beğendin mi bu Evet. Tuna Nehri'ni? Daha önce ilk defa mı görüyorsun? Burayı daha önce şeyde gördüm. Almanya'da mı gördün? Ha, ben Macaristan'da gördüm. Macaristan'da gördüm. Ben çok duyardım ama çok devasa büyük bir nehir. Gemiler baksana, çok Evet. ağır gemiler var. Evet, hem ağır gemiler gidiyor. Bir de çok da geniş, çok büyük, yoğun su var. İstanbul Boğazı'nda Evet, yani neredeyse İstanbul Boğazı kadar var, evet. şey kadar var. Göbekten karşı. Vallahi burayı da görmek nasip oldu. Şükür diyelim. Meşhur Tuna Nehri'nde bugün görmüş olduk, ziyaret etmiş olduk. Toplam 11 ülkeyi dolaşıyormuş Tuna Nehri. Beğendin mi? Balık var mı acaba? Şöyle bakıyoruz ama gözükmüyor. Buradan metro da geçiyor. Biz şuradan merdivenlerden geldik. Hemen şu karşı taraftan geldik dostlar. Şöyle nehrin kenarına doğru ineceğiz. Bir nehir kenarında ayağımızı mı suya sokalım değil mi? Bizim orada öyle söylerler. Yapabilirsek. Ama çok güzelmiş ya burası. Güzel, kuşlar da ötüyor. Evet dostlar, nehrin tam kenarına kadar geldik. Nehir yukarıdan bu tarafa doğru akıyor. Buradan geliyor, böylesine akıyor. Tuna Nehri'nin kenarında karagalara da ekmek atmadım demeyelim. Bunlar bayağı alışmışlar bu işe ya. Al, sen masum kalma. O biraz güçlü herhalde. Alıyorum bak. Al. Korkuyor ya zavallı. Yan geliyor valla. Korktu ya. Yan geliyor deyince korktu. Neyse biz gidince alırlar. Abi o alamadı ya.
Yok galiba. Hemen kenarında. Burada da leylekimiz var. Hiç yerinden oynamam. Tuna Nehri şu gördüğümüz köprünün orada ikiye ayrılıyor. Bir kısmı bu tarafta, biraz önce biz arka taraftaydık. Burada çatallanıyor. İkiye ayrılıyor. Bu tarafa böyle devam ediyor. Daha sonra ileride birleşiyor dostlar. Buranın kenarını insanlar piknik amaçlı, tatil amaçlı kullanıyorlar. Gördüğümüz gibi herkes burada suya giriyor. Buralar mesire alanına çevirmişler. Ekmeğini alan, yiyeceğini alan buralara geliyor. Sanki İstanbul'da bizim Boğaz gibi. Kuğu varmış. Ekmek mi istiyor? Ekmek yok değil mi? Elini uzatınca gelmiyor mu Ayşe? Bir uzat bana elini. Uzat. Gel. Gel. Biraz huylanıyorlar. Alışmış, iyice evcilleşmiş galiba. Avusturyalıların, Viyana'lıların denizi de burası. Pop Beach yazıyor orada. Buraya metro ile gelinebiliyor. Şehir merkezinden. U1 miydi? U1 metrosuyla binip gelinebiliyor. Ulaşımı çok kolay bir yer. Yüksek binalarda dikkat çekiyor. Burada herkes suya giriyor. Gördüğümüz gibi sanki bir tatil beldesindeyiz. Karşı tarafta da öyle. Şimdi şu ortada bir köprü var, yürüyüş köprüsü gibi bir şey. Buradan şöyle bir karşıya geçeceğiz. Hızlıca, vaktimiz azaldı. Dönmemiz lazım. Evet, köprüden de geçiyoruz. Zemin tahta. Suyun akıp gittiği taraf böyle. Bu tarafta böyle. Şimdi Viyana'da gezmek için en güzel zaman Haziran, Ağustos aylarıymış. Biz de Haziran sonunda geldik, en güzel mevsim. İnsanlar da bu en güzel mevsimde buraları en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Tuna Nehri'ni sanki bir deniz gibi kullanıyorlar. Yani biz buraya son gün, son dakika geldik. Ama gerçekten
Güzel bir yer. Mutlaka görmesi gereken yerlerden birisi. Evet. Viyana gezimizin sonuna geldik. Dün gelmiştik. Cuma günü. Bugün cumartesi. 28 Haziran 2025. Nasıl bir geziydi? Viyana'yı gezmek nasıl bir şeydi? Biraz izlenimlerden bahsedeyim. Sonra da videomuzu kapatalım inşallah. Şu an biz burada Tuna Nehri'nin kenarındayız. Geçmişte Osmanlı'nın geldiği, fethetmek için geldiği, kuşattığı bir yerdi. Benim için biraz farklı duygular hissettirdi işin aşağısı. Hani bizim geçmişteki atalarımız burada gelmişler, burada nerelere basmışlar, nerelere dolaşmışlar, nasıl bir kuşatma olmuş. İşin açıkçası hep böyle duygusal şeyler aklımdan geçti. Ama onun dışında Viyana merkezde gezmeye görmeye değer çok yer var. Çok sayıda kiliseler, katedraller, saraylar, müzeler, o kadar çok gezecek yerler var ki. Zaten Viyana merkezin her tarafı tarihi binalar, tarihi yerlerle dolu. Yani binaların o tarihi görüntüsü zaten insanı alıp götürüyor. O anlamda kesinlikle gezmeye değer bir yer. Ulaşım çok kolay. Havaalanından tek bir trenle, tek bir vasıtayla Viyana merkeze gelebiliyorsunuz. Viyana'nın tamamını raylı sistemle dolaşabiliyorsunuz. Metro ağı çok geniş. Tramvay var. Bunların tamamında tek bir biletle dolaşabiliyorsunuz sabahtan akşama kadar. Günlük 24 saatlik, 48 saatlik veya uzun süreli biletle alabiliyorsunuz. Bu anlamda gerçekten gezmek kolay Viyana'yı ama biraz pahalı bir şey. O kadarını söyleyeyim. Yani konaklama pahalı, yeme içme pahalı. Sadece bir su en kötü 1 euro. Bazı yerlerde, pahalı yerlerde 2 euroyu da buluyor. Tabii yeme içme konusu belki bizim açımızdan kolay tarafları var. Buranın hemen hemen birçok yerinde Türkler var. Yani işte Adana kebabından tutun da dönere kadar çok farklı yiyecek çeşitleri var. Bu arada su da iyice canlandı. Biraz kendine geldi. Buranın en meşhur yiyeceği şinistelmiş. Avusturya, Viyana şinisteliymiş. Yanında da patates salatası var. Biz ondan yemiştik. En meşhur yiyeceklerden bir tanesi. Bunu da deneyebilirsiniz. Onun dışında Türk döneri var. Türk yiyecekleri de var. Onları da deneyebilirsiniz. Ya da çekmek mi diyor bilmiyorum ki. Şu an biz Tuna Nehri'nin kenarındayız. Tabii ki Tuna Nehri'nde kesinlikle görmeden dönmeyin derim. Yani buraya geleceklere, Viyana'ya geleceklere. Genelde gezi rotalarında Tuna Nehri'nden pek bahsedilmiyor. Biz işin açıkçası tesadüf olarak geldik. Aslında hep aklımda vardı Tuna ama böyle bir anda karar verdik. İnternette yazınca çıktı. İnternette nerelere gezilir dediğinde Tuna Nehri'nden hiç bahsedilmiyor. Son olarak şunu söyleyebilirim. İlk defa bir Avrupa şehrine geldim. Yurt dışına ilk defa geldim. Viyana ile ilgili şunu söyleyebilirim. Trafikte yayalara karşı çok ciddi anlamda saygı var. Ayağınızı yola atsanız hemen bir anda araç duruyor. Yani yaya geçiminde olmasanız bile duruyorlar. Onun dışında sokakta ne bileyim işte metroda yürürken insanlar çok bir nezaketli. Yani hemen yol veriyorlar. Böyle bir kabalık yok. Bağırma yok, çağırma yok, hırgür yok Türkiye'deki gibi. Yani hani Avrupa medeni mi diyorlar ya, işin açıkçası medeniyet yönünden ben burada çok şeyler gördüm. Yani bizim bu alanda ciddi anlamda hala alacağımız mesafe var, yol var. Belki de bir fırın ekmek yememiz lazım. Diyeceklerim bunlar. Bir başka videoda, bir başka Avrupa şehrinde, bir başka gezide görüşmek dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.